Şimdi neyse olay. Evde kraliyet botanik bahçelerinde sıra dışı bir hırsızlık gerçekleşmiştir. Holmes'un soruşturması kasvetli bir aldatmacanın izlerini açığa çıkarır. Okey. Şimdi gitmemiz gereken en son sergilenen çalınmış bitkileri bul. O zaman bahçeye gideceğiz. En son neyi çözmüştük? Evi çiftliği. 4 tane şeyimiz olacak. Pelimiz. Gidelim bari. Niye bastığını gösteriyor ya? Sherlock göstermesi lazım. Oyunun seslerinde ufak tefek dengesizlikler var. Mesela benim de sesler çok yüksek geliyor. Sonra bu tarz ara sahnelerdeki sesler de çok yüksek gelebiliyor. Ama konuşmalar az gelebiliyor falan. Böyle üzücü yanları var. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Bak Watson bile sorguladı. Bitki hırsızlığından bize ne diye. Kesin altından lanet bir şeyler çıkacak. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were Kesin forced. böyle şey falan çıkacak. No, Bu kaynatılınca but I would imagine zehirli that for a olan thief it would be bitkilerden fairly falan. easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Bu oyunda bunların tipi niye böyle? Here it is. Çünkü This is the place where the bu oyun stolen daha plants were eski. exhibited. Thank you. Yani ilk 2 oyundaki Is there tiplemeler something the böyle. matter? 3. oyunda Yes, there is. Devastator'da All right, değişiyor. the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The 2 of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, Görüşürüz Adana. in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Burada hangi adama gıcık oldunuz? Do not touch. The plants were here. All of them was stolen. Ne biçim sergileme yeri?
Allah Watson, yemin ederim jumpscare gibisin. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Şimdi buradan çıkmadan önce şu iç kısmı iyice araştırmak istiyorum. Atmosfer olarak çok tatlı ya oyun. Orada bir şey vardı. According to this, they have light and moisture control in some parts of the Oradakinin building. aynısı. He, gözlüklü olanlar. Kesin zaten onun bir şeyi çıkacak. What should we do next, Holmes? Water lily greenhouse. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Fragments of a flower pot. It fell down here. Evet, eğitici. İngilizce kelimeler de öğreniliyor. Adam burada kalp krizi geçirmedi mi? Burada düşüp bu şeyi kırmış olma ihtimali The traces are thinner in some çok places. yüksek. O kadar ilginç bir olay değil These ki boot şu an marks bu. are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Bir de kapının orada bir işaret vardı. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection Room. This pot was broken fairly Evet, bana da öyle recently. geldi. A Kalp flower krizinden pot öte recently boğuşma fell gibi. down from these shelves and was misplaced. Blood. Someone kan fell var. violently against this sign, and they were injured in the clash, most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Yine Mind Palace'a mı gidiyoruz? Yok. Böyle düşünecek olursak adam kalp krizi geçiriyorsa buradan mı gitmeye çalışacaktı? Dur, yanlış oldu. İlk kapıyı açıyor. Orada vazoyu düşürüyor, sonra kafasını çarpıyor. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Yine olay I cinayete think we bağlanıyor need to gibi. inspect the Colonial Ya da Collection. gizemli bölümü. Lüksor, hoş geldin. These trees, with their roots in water, must originate from Louisiana. Here is a list of the stolen plants. Bunu arşivlerde arayacağız, okey. Buranın arkasına geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Buradaki her şeyi araştırdık sanırım.
kapıdan nereye gidebiliyoruz? Çok fazla gidilecek yer var. O biraz kafamı karıştırdı. İlk önceliğim neresi olsa bilemedim. Hadi Sherlock, hareket et. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Kapıyı o halde nasıl açtı? Bence can havliyle böyle omzuyla yüklendi. O sırada da işte omzuyla yüklendiği için o tam omuz hizasındaki yerde kapıda göçük var. Dry tropics. Tabii kaza ihtimali. Kazayı söyle. Ya Watson. Buradan oraya kablo bağlanıyor. Şimdi ilk nereye gitsek? İyi, burası küçük bir oda. İlk buraya bakalım. They have light and moisture control in some parts of the building. Yerde garip bir Very iz var. strange. Half of the colonial collection is absent. The smell is strong. It is a detergent. Bu nasıl taş çatlağı ya? This broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Yok, arşivde ara diyorsa arşivdedir. Yani Watson'la konuşmam gerekse başka bir şey This is one of söylerdi. the outlets of the ventilation system. Burada insan geçebilir mi ki? İnsan taşıyacak formda durmuyor. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Evet, midesini tutuyordu da o detaya dikkat ettiler mi ki? Bu tarz bir oyunda dikkat etmeleri lazım da. Bakalım. Olabilir, zehirlenmiş de olabilir. Burada daha bakabileceğimiz bir şeyimiz var mı? These plants come from all the territories of the British Empire. Şimdi de gidelim Mind Palace'a. Neyle neyi birleştirebiliriz? Boşaltılmış koloni koleksiyonu. Birisi koloni koleksiyonunu temizlemiş ve bir kısmını boşaltmış. Bu şüpheli bir durum. Muhtemelen bazı kesin delilleri gizlemek içindi. Dan tuzağa düşürüldü. Montague Don, koloni koleksiyon odasında tuzağa düştü, kapıyı zorladı ve Nilüfer serasında öldü. Bu ikisi birleşiyor mu? Birleşti. Teorilerimizden biri bu yani. Otopsi gerçekleştir. Ölüm şüpheli. Neden? Neden koloni koleksiyon odasının kapısını zorladı? Neden biri odayı temizledi ve boşalttı? Bu bir tuzak mıydı yoksa basit bir kaza mı? Okey. Ceset. Ceset inceleyeceğiz. Ama önce buradaki işimiz bitsin. Daha bakılacak odalar var. Evet, bana da çok küçük geldi. Belki çocuk olsa. Anonymous, hoş geldin. Bir de bu tarafa bakalım. Batuhan, hoş geldin. Dur bakayım, Watson'la da bir Let's go to konuşalım. Scotland Yard. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. Amma çok kapı var arkadaş. Dry tropics. Böylelikle bahçeyi de gezmiş oluyoruz. Gazete var. Bu ve ikinci
Fiyatları indirimsiz haliyle biraz pahalı ama indirim zamanı bayağı düşüyorlar. Ben de ilk oyununu alacağım. Grafik açısından biraz kötü, yayında oynamam diye düşünüyorum da kendim oynarım. Üçüncü oyununu da alacağım. Tatlılar ya, atmosfer olarak bayağı güzeller. Hoş geldin bu arada Yuan'la. There is a smell of burning. Buraya geçebiliyor muyum? Geçebiliyorum. Şömine, kırık vazo. The symbol is not from Kew Gardens. Marvelous, hoş geldin. The remains of a picture frame. A broom handle was half burned. Vazo var. Resim karesi var. Yanmış süpürge var. Bir şey daha olması lazım. The Bitki plants were set parçası. alight fairly recently. Some have not completely burned. A door handle? Why would Az anyone önce throw kapı such a kolu thing in the olabilir. fire? The door handle to the Bayağı colonial cahil collection and delilleri that yok of the etmeye fireplace çalışmış gibi biri. are made of the same material. Ya çok pardon. Şey içmeye çalışırken sürekli buraya çarpıyor. Eğer o sırada cızırtı oluyorsa. Bir şey daha. Gaz maskesi. Bu ne? Korkunç bebek, oyuncak bebekler gibi. A protective mask. Kırık taş bulmuştuk ama bir mermer parçası gibiydi. Hani heykelden olabilir diye düşünüyorduk. Someone set it alight, but it did not burn. Baksana, kuş sesleri, atmosfer, gökyüzü vesaire. Ya aydınlatmalar çok tatlı. Buradan geçemiyorum. Şuradan geri dönerim yola. Director's office, cloakroom and laboratory. Biz buradaydık. Nereye baktık? Buradan böyle şuraya gelmişiz. Bayağı büyükmüş burası ya. Farmhouse'u kaçırdık bir tek. Bu yol devam edelim. Buraya geri döneriz. Farmhouse. Water lily greenhouse. Colonial collection. Dry tropics. Ventilation system. Seed house. Nursery. Director's office, cloakroom and laboratory. Başka nereye? House. Her yeri araştırdık. Ne eksik kaldı? A map of Kew Gardens. Yine mi bir şey eksik? Reserve. Depoyu da gözden kaçırmışız. Beginner hoş geldin. Kaptan Ertuğrul hoş geldin. Ya Watson tam yol ortasında duruyorsun. Burada bakılacak bir şey yok gibi. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Yavuz hoş geldin. A İlgimi çeken ventilation obje. system. It should regulate the temperature of the staff buildings. İlgimi çeken bir obje ama şu an neyle bağlantılı A olduğunu water bilemiyorum. tank. Galiba nezle oluyorum. Çok güzel.
Şimdi şuradaki odalara bir bakalım. Ay. Arkamdan kapandı. Şimdi buradayız. Buraya baktık. Ha, Seat House'u geçtik. Önce bir Seat House'a bakalım o zaman. Locked. Havalandırma ile etkileşime geçemiyor muydum? Geçtim zaten. Burası kilitli. Seed house. Diğer kapısı açık mı? Hey Demon, hoş geldin. Geçmiş olsun. Seed house. Locked. Burası da kilitli. O zaman buranın illaki bir şekilde anahtarını alacağız demek ki. Buraya geri geleceğiz. Diğer odalara bakalım. Watson'la konuşayım. Let's go to Scotland Yard. Watson'la konuşacak olsam bana burada söyler zaten. Şimdi yapmamız gereken hem etrafı iyice bir dolaşmak, artı olarak da Locked. burası neymiş? Nursery. Nursery. Bulduğumuz delilleri arşivden onaylamak. O keep by ne ya? Allah sen. Locked. Okey, buradan da Nursery. girilmiyor. Oyunu oynayamamıştın. Beynin yetmemişti ama sürekli chatte bana şunu yap bunu yap diyorsun. Pekala. Şu gözlüklü adamla konuşabiliyor muyum? Of, cidden çok sinir bozucu bir tipi var ya. Miyop ucuz gözlükler. Kirli tas mı? Elinde yüzük yok, bekar. Bahçıvan elleri. Ha, Türkçe çeviride ufak tefek sıkıntılar olabiliyor. Yani bir de oyunun kendi şeyi. Dışarıdan yüklenmiş bir çeviri de değil. Kolay gelsin sana Serva. Görüşürüz. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Would you unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Allah Allah, araştırmaya geldik. Tabii Thank you, Mr. açacaksın. Hamish. We shall Sinir continue bozucu. our investigation. Ama genelde böyle ilk gıcık tipli şüpheli bulduğumuz insanlardan bir şey çıkmaz. Genellikle şeydir yani. O adam mal olduğu için öyledir. Ne güzelmiş burası. Can I help you, gentlemen? Nereye geldik? Galiba depo odasına geldik. Farmhouse. Let's go to Scotland Yard. Ya Watson, sana tıklamadım. Boscan, ben oyunu oynadım zaten. Ama yayında çok gideceğini düşünmüyorum.
İngilizcem de var Allah'a çok şükür ama. Artı o kadar İngilizce gerektiren bir oyun değildi ki o. Do you work here? Yes, but part-time only, for I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Bir tipini araştıralım. Kızıl gözler. Yakınlar ağlamış, üzüntüden tükenmiş. Adam babasını kaybetti. Tıraş kesiğini taş kesiği okudum. Temiz eller. Buradan Thank you, ellerin young ne man. kadar önemli We shall olduğunu see you anlamış again oluyoruz. soon. Burada araştırabileceğimiz bir şey var mı? Excuse me, but I have to tidy up this room. Sesi titriyor adamın. Burada da bakılacak bir şey yok. Bu palmiye odasını araştırmadık. Şimdi bir buraya da bakalım. Bu ne? Niye burada jungle müziği girdi ki? Buranın atmosferi bayağı güzelmiş ama. Bir de diğer davalar gibi küçük bir alanda geçmiyor. Bayağı geniş bir alandayız. Şimdi o bahçe kısmına geri dönmek istiyorum. Buralarda bakacağımız yer kalmadı çünkü. Bakabileceğimiz 2 bölüm var da oranın da kapıları kilitli. Gıcık gözlüklü adam da açmıyor. O yüzden geri dönüp daha detaylı araştırma yapmamız lazım diye düşünüyorum. Biz neredeyiz? Şu an buradayız. Director's office, Müdür cloakroom, odası, soyunma odası and ve laboratory. laboratuvar. Bakalım buralara girebilecek miyiz? Locked. Kilitli ama insan yine de deniyor. Locked. Emin olmak amacıyla. Okay. Neydi? Kırık saksı üzerindeki sembol. Arka avluda bulunmuş kırık saksı üzerindeki sembol. Arşivlerde saksı üstündeki sembolü arayacağız. İşaretli çiçek saksılarını arayacağız. Bir de neydi? Çalınan bitkilerin listesine bakacağız. 2 şüphelinin şeyini çıkardık, eşkalini. İlk başta adamın otopsisini yapmak istiyorum. Daha sonrasında arşivden bakacağım geri kalan kısmı. Bassın sürekli öyle jumpscare gibi çıkıyor her yerden. Bazen yolu falan tıkıyor. Kaç kere önceki davalarda sıkıştım kaldım. Dark Souls 1 veya 2 I yayını asked Inspector yapmazdım. Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Yapmazdım çünkü o tarz ya hem Dark Souls serisini pek oynayabilecek sınır kapasitesine sahip bir insan olduğumu düşünmüyorum. Hem de böyle çerezlik kısa kısa bölümlü olmayan hikaye oyunlarını kendime özele saklamayı tercih ediyorum o yüzden. It's ready for autopsy then. Buraya döneceksin Sherlock. Yo, yayında herhangi bir sıkıntı yok. Locked. Morg buradaydı. Hadi bakalım ilk otopsi. First of all, let us carry out an external examination. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy.
There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Nexalay hoş geldin. Kitabı okumadım ama Sherlock'ların genel olarak serisinin çok karışık bir okuma sırası var. Hatta onu böyle not almıştım. Almayı planlıyorum. Bakalım. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Nothing suspicious here. No redness, stings or bruises. Elleri ne kadar garip Now, adamın. let us examine the internal organs. Kalp krizi olmasından şüpheleniliyordu değil mi? 5 tane parmağı var, işler şimdi karışıyor. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. Kalpte bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. The lungs are congested and edematous. Adamın akciğerleri problemliymiş. Oha. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an Biliyordum unknown bitkilerle plant. ilgili bir zehirleme olayının çıkacağını. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Oyun hamuru gibi duruyorlar. The stomach tissues show no visible pathological signs. Uzaklaşıp içeyim bari. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. Hırsızlık diye gittik yine The cinayet değil mi? challenge, Holmes. We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No, a few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Bakalım Mind Palace'a ne gelmiş. Dan tuzağa düşürüldü. Koloni koleksiyon odasına tuzağa düştü, kapıyı zorladı, Nilüfer sırasında öldü, zehirlenme. Dan zehirlendi. Katil tarafından koloni koleksiyon odasına kilitlendikten sonra şiddetli bir bitkisel zehirden etkilendi. Şimdilik elimizde bir tek bu var. Ne yapmamızı istiyor? Ölümcül bitkiyi bulacağız. Personel binalarını inceleyeceğiz ve Dan hakkında bilgi toplayacağız. Ve Dan'ı kimin öldürdüğünü. Aynı zamanda çalınmış bitkileri de bulacağız. Onlardan önce bizim arşivde araştırmamız gereken şeyler vardı. O yüzden Baker Street'e geri dönelim. Güldürmeyen bot. Espri vakti. Sarımsağı havanda dövmüşsün.
Hamuş'ta. Vay be. Van'da daha iyi oluyor diyor bir de. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Ben gazetelerden bir şey çıkmaz gibi hissediyorum bu konuda. Ansiklopedilerde bulabiliriz bence bilgi. Teknoloji, tarih, sağlık, bitki bilimi. Bu bitkilerin ortak yanı belli bir düzeyde zehir içermeleri. Tam olarak ne kadar içerdikleri ise belli değil. Buradaki sıralı olan bitkilerin hepsi burada var. Sadece ilk üçü insanlar için zararlı. Özellikle Frolem diabolica. Ancak sadece özel bir durumda tepki veriyor. Bitki sadece birinin ona saldırdığını hissederse ölümcül polenler yayıyor. İlginç. Here it is. Kırık vazonun sembolünü inceleyelim. Bu da gazetelerde olmaz gibi sanki. Başka ne seçeneğimiz vardı? Araştırma bölümünde bulabiliriz sanki. Sembol değil. Oymanın anlamı yanılmıyorsam kutsal demek. Yeni That sembollerde is mi? not the Yok. one I need. Aynen. Doğaya saygı için Divine... ben bunu okuyamam. Bu kurumun üyelerinin tanrısı Trevan'dır. Üyeler manevi huzuru elde etmek ve kendilerini fiziki dünyadan soyutlamak için çaba gösterirler. Sonuç olarak her türlü bağış kabul edilir. Doğaya saygı için. Here it is. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Sergi vazosunun sembolleri. En son olarak bunu araştıracağız. Yine şuradaki kısımdan bulabiliriz bence bunu. İzler ve semboller. Oraya ait değiller. Seymour'un bahçesi, bahçe ekipman ve edevatları. Aynı işaret. Bahçeniz için gereken her şey bizde bulunur. Her türlü kum, toprak, kereste, gübre ve gübre saksı ve ihtiyacınız olabilecek her şey temin edilir. Bayağı şey. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Seldon hoş geldin. Üç bulursun yol Londra. Buraya gideceğiz büyük ihtimal. Watson'a bak. Watson neye bakıyor? Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Someone should take Toby for a walk. Have you found something interesting? Watson'ın neye baktığını size göstereyim. O kadar da güvenmemek lazım Watson'a. Life Soldier hoş geldin. Teşekkür ederim. Görüşürüz Nexel Live. Kolay gelsin. Bu neymiş? Tevan, Tanrı Kral. Kutsal Sendikanın putu. Güzelmiş tipi. Şimdi gidiyoruz Mind Palace'a. Ölümcül bitkiler çalındı. Sergiden çalınan bitkilerin bir kısmı insanlar için öldürücü olabileceği kanıtlandı. Zehirlenmeyle bunun bir ilgisi var diye düşünüyoruz. Hırsızlık ve cinayet. Katiller kev bahçelerinde gerçekleşen son sergideki egzotik bitkileri, özellikle ölümcül türdekileri çalanlarla aynı kişiler olabilirler. Ama bu bizi bir şeye bağlatamıyor maalesef.
Şimdi bahçelere geri dönüyoruz. Hem insanları araştıracağız hem de oradaki personel odalarını araştırmamız gerekiyor. Bayağı keyifli oyun ya. İlk başta bu adamla konuşmak istiyorum ben. Boşaltılmış koloni odası. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. Most likely maintenance work, tidying up. You're not sure then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Ne kadar sinir bozucu ya, tam kafasına vurmalık. Dan ile ilişkileri. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Bence bu katil çıkarsa çok beklendik olur. O yüzden şey yapmak istemiyorum. Erken konuşmak istemiyorum. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Watson gibi. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before, and now all of a sudden he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Ant, hoş geldin. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Ay, kıskanç bu Botany adam. is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh yes, he forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Çocuğun Are you able to cinayet şeyi de var. elaborate on that? Well, for example, with our last Cinayet exhibition gerekçesi. here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Margaret'tan hoşlanıyor bu. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. Bak You ondan should take a look at some bahsederken of her sesi böyle experiments şey that she oldu, carried out in değişti. the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Sagapaş, hoş geldin. Öldürücü Tell me, bitkiler. Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Böcekçil. But nothing larger than that. Kutsal sendika. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke?
No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Cüneyt hoş geldin. Şimdi şuradaki adamı da sorgulayalım. Neydi? Margaret'ı nerede nasıl sorgulayacağız? Hiçbir fikrim yok ama. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Tohum odası o yüzden kilitliydi o zaman. Bundan isteyeceğiz kapı anahtarları. Neyse en baştan bir soralım da We sorularımızı. noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes, I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he Ben wasn't bu so wrong çocuğun about me suçlu after olduğunu all. düşünmüyorum ya. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Ya da şu an tamamen vicdan azabıyla şey yapıyor. Afiyet olsun yanına. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. Ben am açarım sure you oraları. Sen understand. ver bana diğer anahtarları da. Thank you, young man. We shall see you again soon. Diğer adamla ölen adam arasındaki isimleri de hatırlayamıyorum yani. Şu gözlüklü adamla ölen adam arasında bir çekişme oldu. Apaçık ortada. Ben bunu mu giymişim ya takım olarak? Ne kadar çirkinmiş. Ama yine de bir şeyleri söylemek için çok erken. Bunların hiçbiri şey olmuyor. Albert'ın hırsı. Babasının ölümünden sonra Albert kev bahçelerini yönetme konusunda sorumluluk hissediyor. Evet, o biraz göze batıyor. Neredeydi? Tohum odasındaydı galiba o kız. Nursery. Fidanlık mıydı? Locked. Burada değil. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. Belli ki adam işinde iyiymiş. A thesis written by Martin Hamish.
A glasses case. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Peki. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. Niye her yeri This buralara certificate asmış ki? belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Biraz kendini beğenmişlik seziyorum ben burada. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Burada daha bakacak bir şey yok belli ki. What should we do next, Holmes? Margaret için nerede demiştik ya? Neyse şuradan da bir çıkalım da. Bak, eksik olan kısım burası. I am curious if the marble that we... Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. It is a bust of Montague Dunn. The seeds of plant species are stored here. Bunun altına bakamıyoruz galiba. Dan'ın büstü. Ölen adam. Doğum odası. Open. Okey, Margaret burada. Önce bir onunla konuşalım. Emir hoş geldin. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But... Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Önce bir dış görünüşünden şeyini çıkartalım. Pahalı parfüm. Eşkalini. Vitamin eksikliği, zavallı aile. Yüzük olmadığı için de bekar. Ne kadar tatlıymış suratı ama. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Neyi neden Yes, flörtöz? of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Ha, inandırıcı gelmedi o sondaki cümlen. Would you happen to know why part of the Colonial Collection was cleared? Yüzük takmayı No, sevmiyorsa da I have parmağında never been iz there. oluyor. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor.
How well did you know Mr. Neden her Montague şey Dunn? ahacıcı yazıyorsun? He was a master. Bir de tek tek a yazıyorsun. great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh, yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Anahtarların kopyası bunda da varmış. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Burası kesin zaten. Koskoca bahçede bir alan boşaltılmış, temizlenmiş. Buradan neresi gözüküyor? Bir yer gözükmüyor. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. Kimde ne diyor bu? A book about ships. Nothing at all to do with plants. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Burada başka bakılacak bir şey yok What should gibi. we do next, Holmes? Ne diyor bize? Anahtarlar, kullanım alanı bul. Heykel parçası. Onu kime soracağız ki? Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? Oyun yakalama kullanıyorum. Niye? Shift tab mı geldi? Aa, ne alaka be? Normalde shift tab'ın gözükmemesi gerekiyor. Bakayım, başka kitle neresi vardı? Sen öyle deyince merak ettim. Buraya girdik. Fidanlığa da girdik. Seed House'a da girdik. Bu ikisi kilitliydi. Şimdi gitmemiz gereken ofis ev. Bir tek oraya bakmadık. Ve burayla ilgili bir şey diyecekmişim şimdi. İlgimi çeken obje ama bir şey yapamıyorum. Bu arada kim Dota'ya girmiş onu da göremedim. O da ayrı bir mevzu. Dur bakayım, heykeli buna sorabilecek miyiz? There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof Ego of that diyene bak, her outrageous yere ego şey of his. asmış, But başarılarını. why in that room in particular? Oh, I don't know, but it has always been there.
It is strange, because I recovered a fragment of the bust Yalan inside the söylüyor. Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Şeye sorabilecek miyiz? Tekrardan hoş geldin yanına. Bu arada şu an chatte olan insanlardan hiçbiri oyunda değil, beginner dışında. O yüzden kimden Excuse bahsettiğini me, but hala I have to tidy anlayamadım. up this room. Zaten bu konuyla da bu kadar ilgileniyor olmamız, kendime sıkacağım şimdi. Silah bu. Burası kimin odası ki? Ay çok sinir bozucu bu. Şimdi buraya gidiyoruz, 2 buraya gidiyoruz. Sola gideceğiz sanırım. 1 gittik, 2 gittik, 3 gidebilir miyiz? 3 de gittik, 4 gidemiyoruz. 2 sol, 2 sağ, 3 sol. 1 sağ, 2 sağ, 3 sağ, 4 gidemiyoruz. 2 sol, 2 sağ, 3 sol muydu? 3 sol, 3 sağ, 4 sol mu? İki sol, 2 sağ, 3 sol, 3 sağ, 3 sağ. 5 mi? 5. O zaman yine 5 sağ diyelim. Easy. Karşım ne alaka ki? Emir. Birileri Dota girdi falan dedin de ben de bizim buradaki izleyicilerden birinden bahsediyorsun sandım. Ulan ya. Yemin ederim kendi kendimize drama yaratıyoruz. Değerli arkadaşım, lütfen sana mektubunu okuduktan sonra yaşadığım hayal kırıklığını anlatmama izin ver. Sana beni savunman için para ödüyorum, beni suçlaman için değil. Kew bahçeleri bir kraliyet kurumudur. Dünya çapında gezerek en sıra dışı değerde ve çeşitteki bitkileri almak için fırsatımız var. Görevimiz bu çeşit bitkilerin şüpheli amaçlarla kullanılmasına karşı korumak. Bahsetmiş olduğumuz bu kutsal sendika böylesine değerli bitkileri tutmak için hiçbir hakka sahip değil. Kutsal sendika ile şeyi varmış. 14 Haziran 1889 davasını hatırla. Bu yüzden senden Kew bahçelerinin adına bu bitkilerin izinlerini tasdiklemeni bir kez daha kibarca rica ediyorum. Belgeler sana pazartesi günü gönderildi. Not: her zamanki gibi salı günü odasında görüşmek üzere. Demek ki bizim müdürle bu kutsal sendika iletişime geçmiş ve bu işte zehirli bitkileri almak istiyorlarmış. Ay Seth Bro da sen ne demiştin ki? Dediklerinden hangisi çıktı mesela?
adamdan şüphelenmemiz gerektiği. Hangi adamdan? Hepsinden şüpheleniyoruz ayol. 4 tane şüphelimiz var. Dur bakayım başka ne? Şikayet mektubu. Kutsal sendikanın şartı. Mr. Dunn diye ne okuyorum ama Bay Dunn yazıyor burada. Sizden son defa sevgili kız kardeşlerimizi geri vermeniz için istekte bulunmalıyız. Onları hapsetmeye hiçbir hakkınız yok. Size ait değiller. Bahsetmiş olduğunuz izinler tamamen sahte. Yalanların arkasına saklanıyorsunuz. Üzerinde durmadığımız basında 14 Haziran 1889 davası olarak yayınlanan yalan gibi. Yaptığınız her neyse oldukça iğrenç. Aile üyelerimizi asla terk etmeyeceğimize emin olun. Çiçeklerden mi bahsediyorlar? Galiba. Ben de böyle kedi sendikası kuracağım. Size güvendik ve bunun için pişmanız. Kutsal sendika. Paramı alalım. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Kişisel borç. Bayan Margaret White'ın Bay Montague Dunn'a borcu. Oxford Caddesi'ndeki bir suite odasının kirası. Londra Üniversitesi'nde bir eğitim bursu. Hamilton'da açılan krediler. Radigan House adlı dükkanda dikimler ve Bird and Songs adlı firmadan lüks mücevherler. Ya cidden sınıf arkadaşı olduğu çocuğun babasıyla mı takılıyor bu Margaret? Tam kötü bir aileden gelmiş etmiş de yani Allah seni. Abla soymuş bayağı dayıları. Görüşürüz anan. İyi oyunlar sana. Mücevherler. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Newspapers discussing Kew Gardens. Yeni bitki türleri. KEW bahçeleri ekibi yeni başarılı bir arpa çeşidini duyurmaktan gurur duyar. Duyurmak gurur duyar ne? Bazı şeyler o kadar çeviriler saçma ki okurken zorlanıyorum. Soğuğa tamamen dayanıklı bir tür. Onu Siberya arpası olarak isimlendirdiler. Aşının görkemli yetiştiricisi Martin Hamish bu konu hakkında önümüzdeki pazartesi günü bir basın konferansı düzenleyecek. Pekala. Az önceki kızın masasında gördüğümüz eldivenlerin aynısı bunlar bu arada. Burada başka ne var bakılacak? Mektup. Çok sevgili Margaret, son konuşmamıza istisnaden KEW bahçelerindeki pozisyonundan istifa etmenin daha iyi olacağına inanıyorum. Bana açıkça gösterdiğin gibi artık benim desteğime daha fazla ihtiyacın yok. Söylediğin gibi bu dünyada kendi ayaklarının üstünde durabilirsin. Sana özgürlüğünü geri veriyorum ve iyi şanslar diliyorum. Paraları yedi. Ondan sonra ben özgürlüğümü istiyorum dedi. Adam da buradaki işinden istifa etmesini istedi. O yüzden bu bir öldürme sebebi olabilir mi ki? Bana çok saçma geliyor. Zaten adamdan alacağını almışsın bayağı. Niye burada çalışıyorsun ki? Tabii kutsal sendikayla bir alakası yoksa. Bence o kızın kutsal sendikayla bir şeyi çıkacak. Alakası. Champagne. Montague Dunn had good taste. French wine. A remarkable vintage. İyice etrafa bakıyorum da bazen gözümüzden bir şeyler kaçabiliyor. Büroyu araştırdık. Bir de buraya bakalım. Evet ismi hoşmuş demişti zaten kutsal sendika için. Islak şişe izi. Bir şeyler daha dedi ama bakalım. Altın tozu. Good heavens. What's it doing here?
The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Şeyle tekrar geleceğiz. Köpeğimizin adını unuttum. Heh, Toby. Toby ile buraya tekrardan gelip kokunun izini süreceğiz. Ama ondan önce iyice etrafı araştırmanın şeyi var. Faydası. It appears as though the protective equipment is missing from here. Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Bu maskelerden biri dışarıdaki bahçede yakılıyordu hatırlıyorsanız. Ki burada da bir tane boşluk var zaten. İyi gözden kaçırıyorum. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Burayı açacağız ama iyice şuralara da bakalım. A botany book. This student's book belongs to Albert. Chemicals, a sufficient quantity for some serious experiments. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Ses kaydını ne için kullanıyor olabilirler ki? Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. I don't hear anything. Ay yanlış. And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Kanıt gerekli. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. This is a table for Sonunu duyamadım da experiments. bir. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. What should we do next, Holmes? Buraya baktık. Buraya baktık. Burada bir şeye bakamıyoruz. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Helal olsun be Sherlock. Ben de aynı kafadayım. Ay bundan nefret ediyorum ama ya. Şimdi ilk en arkayı istiyorum. Dur. Tam burada dur. Bir sonrakine geçelim. Sen de böyle kalacaksın. Nereler uyumadı?
Bunu böyle de yerleştirebiliyoruz. Böyle mi geleceksin? Yok böyle değil. Şöyle gelsen. Okey. Open. The employee's cloakroom. İlk Albert'ın Albert's dolabına locker. bakalım. Bir gemi merağı var bunda ama. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. A rejection letter from the British Royal Naval College. Kraliyet Donanması Astsubay Okulu. Askerlik Merkezi Londra. Giriş sınavlarındaki mükemmel sonuçlarınıza rağmen sizi Kraliyet Donanması Okulu'na kabul edemeyeceğimizi üzülerek bildiririm. Babanız Bay Montague'dan sizi KEW'deki Kraliyet Botanik Bahçelerinin müdürlüğü için görevlendirdiğini anlattı. Ve sizi bütün bir yıl donanma eğitimi için serbest bırakmayacağı oldukça açık. Çocuğun öldürme sebebi bence bu. Gayet net. Lütfen KEW bahçelerindeki geleceğiniz için en iyi dileklerimizi kabul edin. En içten dileklerimizle Kraliyet Müdürü. Nefesim tükendi. Adam da ne kadar şerefsizmiş ya. Bırak çocuk istediğini yapsın işte. A picture of Miss White and Albert in front of the University of London. And they seem to get along. Bence şey var. Bu Albert'la Margaret'in arasında bir şeyler var. Margaret şey yapmak için, adamı saf dışı etmek için hem parasını yedi. İkisi birlikte babasının parasını yediler. Margaret'i kullanarak. Sonrasında da birlikte öldürdüler. Ve bence şey oldu. Ne diyecektim ya? Birlikte parasını yediler ve birlikte örtbas ediyorlar. Burak hoş geldin. Martin Hamish's locker. Ama aynı zamanda şu Hamish'ten de şüpheleniyorum çünkü müdürü bayağı bir kıskanıyordu. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Father and I, Kew Gardens. Martin Adam Hamish çocukluğundan studied beri burada chemistry. çalışıyormuş. Interesting. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Interesting falan değil. Kimya ile uğraşan oydu az önce. Bay Genel Sekreter. Ev bahçelerindeki son olaylar beni yönetim pozisyonu için yaptığım başvuruyu tekrarlamak zorunda bıraktı. Önceki mektuplarımda da üzerinde durduğum gibi orası için daha uygun olabilecek kimsenin olmadığına inanıyorum. Bay Montague'dan hayattayken politik sebeplerle önerime verdiğiniz cevabı anlıyorum ve bu yüzden memnuniyetle boyun eğdim. Fakat şimdi KEW bahçelerinde düzensizlik var. Buna nasıl izin verebilirim? Onları nasıl motivasyonu bile olmayan tecrübesiz ellere bırakabilirim? Size kararınızı acil olarak değiştirmeniz için ısrar etmeliyim. Böylece kendimi bu soylu görev için adayıp kafamı belirsizlikten kurtarabilirim. Şimdi şöyle ki çocuğun da neredeydi? Albert'ın da öldürmek için gayet güzel bir sebebi var. Adam her şeyi müdahale ediyormuş. Gelecek konusundaki kararlarına da engel olmuş. Martin'e gelecek olursak adam buranın başına geçmek istiyor ve müdürden hiç hoşlanmıyor. Böylelikle onu aradan çıkartarak kendisi başa geçebilir. Margaret bence yani alacağını almış zaten. Adamın gayet parasını yemiş ama öldürme motivasyonu olarak bir şey düşünecek olursak bence Albert'a aşık olması diyebiliriz belki ama o konuda da net bir şeyimiz yok. Sadece birlikte fotoğrafları var yani. Margaret'ın dolabı mı? Miss White's locker. Mücevher kutusu. Margaret şey mi atam? Of sorma.
Buna bak. Alacağını almış These işte jewels yani. must be Niye worth a öldürsün small adamı? fortune. Makyaj A vanity çantası. purse. It is of high quality. Aileden mektup. Margaret, bu mektubu aldığımızda şaşırdık. Bizi düşünmeden ayrıldığın ve geçen bunca seneden sonra bizden nasıl para isteyebileceğini düşündün. Bizimle üniversitedeki başarının hiçbir detayını asla paylaşmadın, fakat şimdi paylaşmayı mı seçtin? Yeni arkadaşların kadar yüksek kesimden olmadığımız için bizden utandığını düşünüyoruz. Evet, biz mütevazi insanlarız. Fakat bizim daima yaptığımız gibi aileni ilk sıraya koymayı öğrenmelisin. Ve hiçbirimiz onların şanına yanaşamayız. Patronun Biden ile olduğun Patronun Biden ile olduğun gibi. Hayır Margaret, sen bize utanç getiren bir kişisin, annen ve baban. Neden paraya ihtiyacı varmış ki Margaret'ın? O kadar takısı var, mücevheri var. Neden? Sevgili Margaret, finansal sorunlarının şu aralar ne kadar arttığını biliyorum. Benimle böyle bir çıkmazda kalmana yummayacağım konusunda sana güvence vermeme izin ver. Zengin bir ailede doğdum. Eğer ki yardımımı kabul edersen bunun bir onur olarak düşüneceğim sadık hizmetçin Albert. Aha, demiştim ben Albert'la aralarında bir şey var diye. O hem babasını hem oğlunu söğüşlemiş kız ya. Çok üzücü. Apparently, Miss White is a capable student. Sadık hizmetçin. Albert da salak belli zaten. Ama yani babasının yüzünden ki. Oğlunu o kadar ezikle büyütürse ne olmasını bekliyordu? İlk böyle ona sevgi ve şefkat gösteren birine direkt tutulup peşinden mal gibi koşturacak. Margaret da A kullanıyor draft of işte the bunu. letter that Miss White sent to her parents. Adana hoş geldin. Sevgili anneciğim ve babacığım, size bu mektubu gönülsüz bir şekilde yardımınızı istemek için yazıyorum. Çalışmalarımın ve ev giderlerimin masrafı umduğumdan çok daha fazla tutuyor. Bu nedenle korkarım ki uzun bir süre dayanamayacağım. Geçmişte anlaşmazlıklar yaşadığımızı biliyorum. Fakat kızınızın parasızlık yüzünden çalışmalarında başarısız olmasına izin verecek kadar acımasız mısınız? Margaret, evet acımasızlarmış. Şimdi elimizde neler var? Bunların hepsi diyalog. Gidelim bakalım. İlk Margaret'la konuşalım. Evet, bunları sömürmeden önce de yazmış olabilir belki. Ama aynı şekilde mektuplaşma Albert'la da var. Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? Ayol seninle konuşmayacak mıydım? Babayla fotoğraf. Kutsal sendika. Seninle konuşmayacakmış. Üf. Ulan kafa gitti. Arşivlerden bakacağımız bir şey var. Bir de bu ikisiyle konuşacağız. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Yalan söylüyorsun. Babasıyla fotoğrafı var. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn?
No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father, so it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Thank you, Mr. Hamish. We shall Babadan continue our gelen bir nefreti investigation. varmış belli ki. Babasıyla birlikte ortaklarmış ama adam sadece finansal kaynağını sağlamış. İşçi kısmı bunlarmış ama hiçbir hayrını görememişler bu durumun. Kral Charlie hoş geldin. Bir saçından sakalını unutan. Ne kadar çok şey birikmiş. White'ın durumu. Margaret White'ın çalışmaları ve sosyal durumu tamamen Montague'nun servetine bağımlıydı. Başka neleri birleştirebiliriz? Hamish'in öfkesi. Hamish'in sebebi. Martin Hamish'in bir sebebi vardı. Onun ve babasının yaşadığı hayat Dan tarafından çalışmalarının itibarı çalınarak mahvedilmişti. Hamish, KEW bahçelerinin yönetimini ele geçirmeyi istiyordu. Fakat Dan hala hayattayken bunun mümkün olmadığını biliyordu. White'ın... Bu değil. White ve Dün. Anlaşmazlık. Bayan White ve Bay Dün yakın zamanda bir fikir ayrılığı yaşamışlar. Montague Dün, Bayan White'ı KEW bahçelerinden çıkarmayı planlıyormuş. Yani önceden dediği şey yaklaşık 3 yıl önceki bir şey. O yüzden nasıl bir cevap vermemi bekliyorsun bilemedim. Ölümcül bitkiler çalındı. White'ın çalışmaları. Bunlarla uymuyor bu. Seçimi kaldır. Hırsız, zehirlenme. Bu da olmuyor. Geriye de bir şey kalmadı. Bunlar elimizde kaldı. Şimdi bir de Albert'la konuşalım. Margaret bitkileri tarikata satmış olabilir. Evet, bana da öyle geliyor. Bir de şey... Kutsal Tarikat isminden bahsedince ne kadar güzel ismi varmış falan demişti ya. O da bir göze batıyor şahsen. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Yalancı. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. Çenesi But my tıraş dreams were kesiydi shattered, sözde Mr. ama. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. Her şeyle işaretledim yalnız ya okumak yerine. Albert'ın sebebi. Albert'ın babası Montague'nu öldürmek için sebebi vardı. Don, Albert'ın kraliyet donanmasına katılma hayalini engellemişti. Babasını öldürerek Albert intikam almış olacak ve KEW bahçelerinin müdürü olarak babasının yerine geçmeyi başaracaktı. Yani zaten babası bu bahçede çalışmasını ve bahçenin başına geçmesini istiyordu. Yani bu bahçenin başına geçerek babasına intikam almış olamaz diye düşünüyorum ben.
Evet, babasını öldürmesi için bir sebep, hayallerini yıkması vesaire. Ama şey yapabilirdi. Babasını öldürüp daha sonrasında kendi yoluna bakabilirdi. Ama böyle de çok şüpheli gözükür müydü diye de düşünmek lazım. Bunlar da kenarda. Şimdi arşivlerde Kutsal Sendika ile ilgili bir şey daha arayacağız. Toby'yi getirecektim ben buraya. O zaman bir evimize dönelim. Bence kadın tarikat üyesi bitkileri almak için Albert'a yaklaştı okuldan çünkü tanıyordu. Albert'ı aşık etti. Bitkileri almak için babasının ölmesi gerekiyordu. Kadın Albert'ın öfkesini kullanarak babasını öldürttü. Evet, olabilir. Şimdi gazeteden şeye bakacaktık. Hangi yıldı? 14 Haziran 1889. ...1889'a gelelim. Divine Syndicate kulübünde skandal. Divine Syndicate kulübü Tanrı Kral Treva'nın takipçileri tarafından 48 Grosvenor sokağı, Allah'ım sokaklara girme, bitkilerin ve özellikle ağaçların koruyucuları olan insanlar şimdi soruşturmayla yüz yüze. Bu kuruluşun liderleri finansal bir suç işlemiş. Bu soruşturma sonucunda hukuki işlemler uygulanmak zorunda kalınabilir. Aynı zamanda birçok insan bu soruşturmaya karşı çıkıyor. Hatta hedefi doğayı korumak olan bu özel kuruluşun birçok insanı etkilediği görülüyor. Rakip partinin siyasi temsilcisi de dahil. Allah Allah. Here it is. Olay siyasete de girdi. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Önce bir kutsal sendikaya gidelim. Sonra Toby'yi alıp bahçelere geri döneriz. This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Tiplere bak. Yalnız yine atmosfer çok güzel de. Şimdi bir anda Japonya temasına girdik Londra'da. Ben şu dayıyla konuşmak istiyorum. Good day to you, sir. My name is Sherlock... I am exalting the sap. A wild Seni güçlendiriyor. from the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcome you are. To introduce myself, I am Yüce the Yeşil Green Mistik. Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Önce bir adamın eşkalini çıkartalım. Dövmesi var. Yani görülmeyecek bir şey değil bu. Avuç içi, asit yanı, kimyasal uygulama. Parmakları da nasırlı. Peki. We should like to take a look around, to immerse ourselves Belki in the boyuyordur saçlarını, biz wisdom nasıl? that emanates from here. It is a school of anastomosis.
The Divine Scholastic Syndicate for Vegetation Veneration and Meditation. You may say, the Divine Syndicate. Glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. We visited Kew Gardens, and we found your symbols on their flower pots. Coincidence, I am thinking. They would scavenge our refuse. It would not surprise me. It was merely an observation. Ha, ben inanmıyorum. Yani bunlardan bir şey ödünç almışlar, sonra da geri vermemişler. We are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Trevon'da evet. Our God King's name is Trewan, Green Grand Mystic. Oh la, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. Gübremizin tadına bakmalısınız. Hayatın bütün ağırlığını alır. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Ne yapıyorsunuz siz? Well, we will leave you to your meditation. Müzik içimi baydı bu arada. Dur bakayım. Burada o işareti çıkarmamı istedi. Nerede ne var? Şurası. A fragment Saksı of a flower parçası. pot. A fragment of a flower pot. Fragments of a flower pot. It fell down here. Şeydeki Cave Garden'daki saksılardan. The Kew Gardens symbol. Bu adam da son şüphelimizmiş. Herkes de kimya ile uğraşmış ya. Beynim yandı arkadaş. Hala böyle net bir şüphelimiz, bir şeyimiz yok. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. Bu ne? It is rather delicious and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Neden bu kafadalar şimdi anladım adamlar. Yani. This Green Grand Mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. We should search every inch of this place. This must be Trewan, the Divine Syndicate's god. Bununla konuşabiliyor You muyuz? came to make a donation? Glory to Trewan! İçime dert oldu ve aslında konuşur musun yazacaktım. Kaba oldum istemeden. Bir kere yazmadın onu ama ya yok, dert edilecek bir şey değil, içine dert olmasın yani. Ben sadece hani bu tarz hikaye oyunları oynarken böyle emir tipli cümlelerden pek haz etmiyorum. O yüzden ben de sert çıkmış olabilirim. Canını sıkma hiç ya. Olur öyle. İnsanız. Birbirimize öyle tepkiler verebiliriz.
Tırtıllarla dolu bir kafes. Ya tırtılları niye alıyoruz? Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Tırtıl hırsızı oldu koskoca Sherlock. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. Evet, bir de gitti hepsini aldı yani. Ay, kendi kendine kapandı. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. Pekala. Bunları elinizi sürmeyin diyor. Bunları inceleyemiyorum ama öyle bir sıkıntım var. A tropical plant. Nothing of interest. Bence şundan egzotik bir şey çıkar. A tropical plant. Nothing of interest. Bonsai bitkisi. Havuç dikmişler yere. These three plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Bayağı biz çalıyoruz şimdi buradan. Sergide gösterilen 3 tane bitkinin aynısını buradan bulduk. Hırtıl verelim. Ne kadar pissiniz ya. This door is locked, but I can try to open it. Ay başladık yine. Bunu böyle hareket ettirebiliyoruz. Seni böyle hareket ettiremiyorum ama. O zaman şöyle olacak. Seni böyle alacağım. Böyle olacak. Burası böyle. Bu olmaz. Ondan önce şurayı bir hareket ettirelim.
Burası adamın özel odası gibi ama bayağı... These instruments are used for smoking opium. Teşekkür ederim. Bir önceki davalarda bayağı bir vardı da. This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. İlgimi çeken obje. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Vallahi bizim evdekinden daha güzel bu deney masası. A vast amount of opium. This cabinet is... Sanki burada bakılacak bir şey daha varmış gibi ama. Kapıdan sonra dansçı kızlar mı? Ne alaka yol? Kimya dolabı. İlgimi çeken obje. Kutsal sendikanın ne gizlediğini bulayım. Adama soralım bakalım o saksı olayını. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Aa yanlış. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. İçeride çiçek saksıları değil mi işte? Nasıl olmaz? Do you have Başarımı vardı ya. friends Tüm at davalarda Kew doğru Gardens? şeyi seç diye. Gitti başarım. Not worthy there. Bu da değil. Ne kaldı? Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Şimdi seçenekler şunlar. Kew bahçelerinin sembolü, kırık saksı üzerindeki sembol, Kew bahçelerinin anahtarı, işaretli çiçek saksıları, kutsal sendikanın anahtarı. Yani Kew bahçelerinin sembolünü seçtim zaten az önce. Seçmedim mi? Nevertheless, we have seen Ay, Kew hoş Gardens geldin. flower pots in your yard. How could they happen to be there? Ben neyi seçtim? Kırık Our secret saksıları mı place you seçtim? permitted yourself to search. Sacrilege. Gitti başarım. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago. And we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, Dump? that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses Kız and kardeşimizi imbecility. almıştı. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared.
It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. İnanılmaz. Well, we will leave you to your meditation. Birleştirelim bakalım parçaları. Kutsal Sendika hırsızları, kayıp ölümcül bitkiler. Nasıl değil ya? Ölümcül bitkiler çalındı. Şimdi burada iki kola ayrılıyormuş. Neymiş? Her şeyi tarikat çaldı. İsmi hırsızlık. Kutsal Sendika sergideki bütün bitkileri, ölümcül olanlar da dahil, çaldı. Onları Montagu'yu öldürmek için kullanmış olabilirler. İsmi hırsızlık, Kutsal Sendika sergideki ölümcül bitkiler dışındakilerin hepsini çaldı. Bence doğru söylüyorlar çünkü zaten içeride de 3 tane bitki bulduk. Hepsini almış olsalardı hepsini bulurduk diye düşünüyorum. O yüzden ben kısmi hırsızlık diyeceğim bu olaya. Başka neyi birleştirebiliriz? Birleşmiyor. Hala hangi bitkiyle öldürüldüğünü bulamadık adamın. Öyle bir sıkıntımız var. Şimdi Toby'yi alıp tekrardan geri döneceğiz şeye, bahçelere. Come on, Toby. We have some work for you to do. Watson Let us ne go to Kew yapıyor? Gardens. Allah'ım. Bir kutsal şeye gittik, adamın şekli şemali değişti. Evet. Ama hala netleştirilmiş bir şekilde adamın hangi bitki sebebiyle öldüğünü çözemedik. Yani elimizde delil yok. Bir şeyler duyduk ettik ama. Çok güzel zamanlama oldu. Şeyde de, Netflix'te de bir tane suç cinayet Let belgeseli us take izliyorum. Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this Orada da mysterious substance. kadavra ve insan kanı kokusu için köpek kullanıyorlardı. Hatta Search, İngiltere'den Toby, getirdiler. search. Portekiz'e. Yüksek MMO'da yüksek level bir karakter geçmiş gibi duruyor buradan ama. Kulaklara bak harbiden. İstese uçar o kulaklarla. Oraya mı gömdünüz cidden ya? Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Ha, vallahi öyle yapmışlar. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes, a tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Adamlardan da tırtıl çalmıştık. Bunun analizini yapacağız.
Brave Toby. The best nose in the British Empire. Hadi o zaman şimdi tekrardan. Dur, oraya gitmeden önce. Farmhouse. Aç kapıyı. Şeyde gördüğümüz bitkilerin, o kutsal yerdeki bitkilerin benzerleri var da buradakilerin yarısı yok. Şimdi tekrardan dönüp deneyi yapalım. Yeme çiçekleri. Yok ya, o bölgede müzik çalıyor. Ya Watson'a ne yaptınız ya? Ne hale getirdiler adamı? Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. Aldık deney tüpüne. Okey. Bir gittik geldik, herkesin kafası gitti ya. A colorless, water-based liquid. İçime çekeyim peki. Quite a strong floral aroma. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So, what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Buharlaşma hızına bak yalnız. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a pipette and make several drops of the reagent. Ya bunu da işareti çıkmıyor, deli ediyor. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is Gösterim why there is a prensesine. quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Bu Margaret kesin o şeylerle çalışıyor var ya. Şimdi şüpheli malzemeler ve zehirlenme. Deney hazırla. Kimya laboratuvarında alkol ve tırtılları ayarlayarak ölümcül bitkiler üzerinde deney gerçekleşti. Okey. O sırada Adana'nın prensesini göstereyim.
Gerçek bir lady. Her yerde göremezsin bunu. This green, grand, mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. What should we do next, Holmes? According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do nicely. According to the deadly plants Tırtıl almadım mı ben zaten? Tamam, tekrardan dönelim. Umarım doğru anlamışımdır. İki gözüm açacak. Bir göçüm. Lütfen, tam bir İngiliz lady'si o. Neredeydi? Burada değil. Şuraya gelirken bir şey gördüm orada ama. Allah Allah. Burası da değil. Laboratuvar neredeydi ki ya? Burası değil miydi? Doğru ya. Burası. Buradan şimdi şişe alacağız diye düşünüyorum. There is no fertilizer with alkaloid here. We need to search a different chemical cupboard. Cidden kutsal şeye mi gideceğiz? Pekala, kutsal sendikadan malzeme çalacağız herhalde. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. We can begin our experiment. İyice oklar buraya yöneltilmeye başladı. Şimdi bu malzeme Kew Garden'da da yoktu. Ve sadece kutsal sendikada çıktı. Deneye hazırız. Gidelim bakalım.
Harbiden her şeyi aldık. Tırtılı da aldık, bitkileri de aldık. Adamlar öldürecek bizi. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Harbiden ya. Seninle başlamak istiyorum This is sanırım. a strange and unusual plant. Önce bir hepsinin A carnivorous plant. itobur bir bitki, A prickly plant. dikenli bir bitki. Seninle başlayacağım. Ya da dur sen. No reaction. It appears to have fallen inactive after... My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be Ama adamda ferocious şey if I bir hani increased the fiziksel strength bir of my yaralanma attack. yoktu, en azından bitkiden gelen. No reaction. It appears to have fallen inactive after being disturbed. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. It appears to open after being soaked with alkaloid. Şimdi iğne batırsam peki? Aha. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Daha fazla kışkırtırsak diyorsun da iğneden başka bir şeyle kışkırtamıyoruz ki. Nasıl bir şey yapmamı istiyor benden, onu anlayamadım. Allah. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. Birbirleriyle I am kapıştıracağım, interested okey, in what anladım. might occur if the prickly plant should shoot at it. Böyle yapıyoruz. İlk seni test edeceğim. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. How interesting. What a strong and effective defensive Tamam, asıl mechanism. işimiz I am sağdakiyle, şunu da interested merak in ettim. what might occur if the prickly plant should shoot at it. Hadi It bakalım. appears to open after being soaked with alkaloid. It closed again.
I believe I saw a small cloud of gas. Ulan büyük I tepki wonder what versene. secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Sizin yerinizi değiştirebiliyor muyum? Değiştirebiliyorum. Pekala. O zaman şöyle yapalım. Ona da tırtıl It koyalım. appears to open after being soaked with alkaloid. Toxic gas with spores. Extraordinary. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Bakalım, sona yaklaşıyoruz. Ölümcül bitkilerin hazırlanması karmaşık bir süreçti. Bitki karışımı kurbana yakın olmalı ve doğru zamanda tetiklenmeli. Bu da 2 kola ayrılıyor. Tarikatın planı. Kutsal Sendika bitkileri Montagu'danı daha sonra öldürmek için köy bahçelerinde bıraktı. Tarikat karışmadı. Kutsal Sendika çalmadan önce ölümcül bitkiler çalmış. Önce kişilerle konuşup daha sonrasında bunları işaretlemek daha mantıklı. Gidelim bakalım. Onlar da Kutsal Sendika da bitkileri çaldı. Onlardan önce biri çaldıysa hoş geldin Beyza. Bütün şüphelilerle konuş. O zaman şeyle de konuşacağız. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Dur ya, bununla değil şeyle istiyorum ben. Ya son konuşmalara dikkat edemedim. Just be careful with the plants O during yüzden your tekrar inspection. okumak istedim de aşağı kadar inmek de yani. Bir şeyle inebilseydim keşke. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious. Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait.
Ah, these Latin names. And I spend so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes, he came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. Thank you, young man. We Bence shall see you again soon. Bu Hamish Margaret'tan hoşlanıyor ya. Onun için bir şeyler yapmış olabilir. Çünkü bayağı müdürü en son gören adam Hamish. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. Orada pardon After that, mikrofonu he ran out çarptım. in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Oh, certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Ama önce laboratuvardaki şeyi yapmak istiyorum. Nereden en yakın oraya ulaşabiliriz ki? Bu taraftan değil. Sherlock Holmes filmini izledim Faruk. Hoş geldin bu arada. Mr. Kuzgun hoş geldin. Hızlıca laboratuvara bakmak istiyorum. ...320 numaralı dedi. Burada 320 numara yok. Laboratuvarda bulabilirsiniz dedi. Here it is. Burada. Cylinder Records. Hadi bakalım. These plants, classified as shrubs or grasses, have adapted to their arid environment due to a system of underground roots. This recording seems very long.
It is unnecessary to listen to all of it. Miss White was in the laboratory, as she told us. Pekala. En azından olay günü laboratuvarda olduğunu kanıtı olmuş oldu elimizde. Ama bilemiyorum. Hala işin arkasında o varmış gibi geliyor. Şimdi şuraya geri dönelim. Bu bir sporları içine çekiyor, kolunu No, çarpıyor. it wasn't like that. Lan dur. Burası 2. Bu kadar mı? When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Tırtılları buradan atmışlar belli ki. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. Watson'ın kafasına All right, Holmes. tırtılları düşüreceğiz. Çok güzel. The smell is strong. It is a detergent. Başka inceleyeceğimiz bir şey yok. Her şeye bakmıştık. Neden bana tekrar bunu gösteriyorsun? Burayı da incelemiştim ben. Neyse, şimdi havalandırma sistemine gideceğiz. Ne taraftaydı o? Galiba bu taraftan gitmemiz lazım. The power is on. The engine cannot be started whilst the transmission is active. Ne saçma. The engine cannot be started whilst the transmission is active. The power is on. The engine has started. The ventilation system is working. Okey, şimdi. Allah! Havalandı. Şimdi şeye geri dönelim. Watson'ın yanına. Dry tropics.
Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. Ben Hamish'ten şüpheleniyorum çünkü tam burayı şeyden görebiliyordu, odasından. Çalışma odasının camından görebiliyordu. O yüzden burası değil. Burası da değildi. Neredeydi orası? We can see the interior of the Colonial Collection Room Bak, tam from this Watson'ın window. durduğu yeri buradan görebiliyoruz. Böylelikle müdürün de durduğu yeri tam görüp Excellent. şeyi This çalıştırmış ventilation olabilir. fan is working. Let us see if I can activate the other one. Peki Albert çalıştırabiliyor mu buradan? Burada. Bu pencereyi açsak. Yok, bunu değil. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Odanın Collection içini Room. göremiyoruz. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out. By activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. Duruyor ya. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Hadi bakalım, son kısım. Hamish'in fırsatı. Martin Hamish, koloni koleksiyon odasındaki ölümcül bitkileri uyarmak için şansa sahipti. Bir biyolog olarak, teknik olarak bunu nasıl yapacağını anlayabilirdi. Başka ne ipucumuz var? Ölümcül hassasiyet. White'ın bilgisi. Bayan White ölümcül bitkilerin nasıl uyarıldığı ile ilgili biyolojik bilgiye sahipmiş. Yeterli tecrübesi yok. Bence bilgisi var. Bilgisi var dersem seninle mi uyuşmuyor? Tecrübesi yok dersem. Barikat çaldı dersem ne oluyor? Bir şey birbirine... Dan'ı Sendika öldürdü. Dan'ı Sendika'nın öldürdüğünü düşünmüyorum. O yüzden kısmi hırsızlık. Sen nesin? Tarikat karışmadı. Neye kalıyor? Hamish suçluya kalıyor. Martin Hamish'i tutukla. Albert'ın sebebi... Yani... Albert'ın çok bilgisi olduğunu sanmıyorum bu konuda. İsimlerini bile söyleyemiyor. Ama şöyle bir şey var. White'ın bu konularda bilgisi vardı diye düşünüyorum. Ama bu sefer bu konuyla uyumsuz oluyor. O yüzden her türlü tecrübesi yok dedik ona. Sendikanın da yaptığını düşünmüyorum. O yüzden son suçlu bence Hamish. Ve sendikanın da tamamen bakalım tarikat planı desek ne olur?
farklılıklar oluyor. Ben Hamish'ten yanayım. Dan'ı bence Sandık öldürdü. Eğer öyleyse de göreceğiz sonunda. Ben Hamish... Ya belki kısmi hırsızlık değil de tamamını onlar çalmışlar ama hem kısmi hırsızlık hem de Hamish öldürdü diyeceğim. Ben de Albert'tan şüphelendiğim zamanlar oldu. Özellikle güzel bir sebebi vardı, yani hayatını zehir etmiş çocuğun ama Albert'ın yani bunları yapabilecek kadar bilgisi yok. Let's go to Scotland Yard. Şimdi Lestrade'a söyleyelim bakalım durumu. Eğer birbirine bağlıyor olabilseydim, hani Albert yaptı ama kirli bölümü Albert yaptı ama işte Margaret bilgiyi sağladı gibi bir seçeneğim olsa okeydim ama öyle bir şey seçemiyorum. Bir de tam Hamish'in odasının karşısından gözüküyor ya. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Çiçek uzaylı mıymış? İlk defa, yani genelde her davadan sonra böyle kafamda netleşen bir sonuç oluyordu ama bu davada hiçbir şey kesin gözüyle bakamadığım için biraz kafam karıştı. Yani Hamish olduğu konusunda %60 eminim ama %40'lık bir bölüm de var. Zorladı bu ya, biraz beynimi yordu yani. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Oh. Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Desantro, hoş geldin. Evet. Şimdi Hamish'in bedenini incelemeye gidiyoruz. Ay arkadaş. Ulan bir bitmedi. Öldürülmüş, sonra bir de asılmış olabilir. O yüzden bilemiyorum. Cesedini incelediğimizde anlayacağız. Depoda mı inceleyecektim? Allah sizi kahretmesin. Hemen heyecanlı buraya gelmiştim. Okumak lazımmış gördüğünü. Ay, yok geri gittik oraya. Ya adamı buraya koymuşsunuz, ne biçim ya? Ölüye saygınız olsun. The mark around the neck is very visible. He died instantly.
Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Ne? Hayat cehennem oldu. Benim için dayanılamaz oldu. Dan ölmeyi hak etti fakat ellerimdeki kanı için kendimi affedemem. Biz Hamish'ler daima başımıza gelen durumlarda kurban olurduk. Ve ben de kendimi farklı görmüyorum. Bunu telafi etmeliyim ve yapacağım. Şimdi ve burada elveda. Ya, İnanasım gelmiyor bu adamın kendine astığına. Ama Hamish'in itirafı ve yumru ayak. Sol ayağındaki yıpranmış çift topuklu ayakkabı gösteriyor ki Mert'in Hamish yumru ayak ve bilek dönüklüğünden acı çekiyormuş. Pekala. Mert'in Hamish'in yumru ayağındaki bilek dönmesi sebebiyle koşması mümkün değil. Bu nedenle onun koloni koleksiyonu odasının kapısını kilitleyip havalandırmayı açacak kadar vaktinin olup olmadığını öğrenmeliyiz. Bir suç ortağım vardı. Sonunda Margaret, lanet kadın. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Okey. Bu arada Death Center hikayenin yüzde kaçı? Şöyle ki bu oyunda sabit belli bir hikaye yok. Yani 6 tane farklı dava var. Bu davalarda ortalama 1 saat, 3 saat arası sürüyorlar. Öyle şu anda ben 5. davadayım. Bir davası daha var. Onu da işte önümüzdeki haftalarda oynayacağız bitirip. Öyle. Martin Hamish Montague'dan 9 çeyrek sularında tohum evinde Albert'la buluşmaya gitti. Hamish ve Montague'dan arka bahçeye çıktığında 10-12 dakika civarı olmuştu. ...30 civarı... Dün sabah boyunca tohum evindeydi. Saat 10'u 10 geçe. Burada kafam karıştı. Pardon. Sen niye ilk defa gördün bu oyunu?
oynadık geçtiğimiz haftalarda. Dur bakayım, bu ne? Hı. Hı. Şeylere bak. 10-12 dakika civarında olmuştu. Sanki 9.40'da mı demişti? Neyse, dur bakalım. Öyle yapalım. Montague'dan zehirlenmiş. Neydi? Martin Hamish, Bayan White ile saat 10'da bir görüşme yaptı. Martin Hamish. Saat 10'da. Bayan White, Nilüfer sırasında Hamish ve Albert'a katıldı. White saat 10 laboratuvardaydı ta ki Hamish ve Albert'ı Nilüfer sırasında görüp onlara katılana kadar. Ona 10.40'a kadar laboratuvardaydı. Sonrasında onlara katılıyor. Azam'ın ölüm saati o zaman 10.30-10.40 falan mı? Mokrakanto, hoş geldin. Lise sondaki sevgiline çok benziyorum. Hayat. Günler ilerlemesi üzücüymüş o halde, oyunun mu? Nasıl yani, anlamadım. Mert'in Hamish, Bayan White ile olan görüşmesinden döner. Burada görüştüler. Burada dönüyor. Albert Hamish, Bayan White ile olan... Burada dönerken gördü. Haritaya dönüp oynatalım bakalım. Burada hatamız var. Neden? Hamish Montague'dan arka bahçeye çıktığında 10-12 dakika civarında olmuştu. O zaman böyle mi? Nasıl ya? Nasıl olmuyorsun? Olaylara geri dön. Mert'in Hamish Montague'dan 9 çeyrek sularında Tom evinde Albert ile buluşmaya gitti. 9 çeyrek. O zaman şu şekilde mi oluyoruz?
Allah seni ne yapmasın. Yok şu... Çözülecek. Bu biraz karışık ama. Ayrılıyorlar. Okay. Let us summarize. Allah. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Ama şöyle bir şey var. Hamish zaten katildi ve biri ona yardım etti. Orada bir sıkıntımız var. Sen Hamish'in katil olmadığını söylüyorsun. Şeye bastım ya. Martin Hamish ve Albert suç ortağı değiller. Albert şansa sahip olmasına rağmen 10 dakika koleksiyon odasını kapısını kilitlemesi için yetersiz. Şeyin içini göremiyordu. Onu izleyebileceğini düşünemiyorum. Zamanı vardı. Bir de şöyle bir şey var. Bu olaylar olmadan önce Hamish'le White görüşüyorlar. Bu arada oyunda hani şey var. Verdiğin kararlara göre insanları kurtarabiliyorsun ya da ölümlerine de sebep olabiliyorsun. Ama evet yani şu an birden fazla katilimiz var. Bunları tamamlamamı istiyor benden de. Ben Margaret'tan yanayım. Albert karışmadı diyorum. Bilemedim. White bir suç ortağı diyeceğim. Margaret White. Bayan White suçla, Bayan White tutuklayacağım. Bayan White para için ayrıntılı bir cinayet planlayabilecek kapasiteye sahip tehlikeli bir kadın. Dunn'ın oğlu Albert ile flört etti ve daha sonra Martin Hamish'i intihar etmesi için zorladı. Asılmayı hak ediyor. Hadi bakalım. Nasıl doğru mu yanlış mı göreceğiz. Kararımı değiştirmeyeceğim ama en azından yanlışsa görebileceğiz. Ama ben Margaret taraftarıyım.
Çünkü parasal sıkıntıları vardı ve terk edildikten sonra da bence adama kin beslemeye başladı. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining, the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed İşin to arkasında convince him to sendika take on a çıkarsa more üzüleceğim prominent yalnız. role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! İntihar etmeye çalışacak. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Allah'ım yok yere gerilim yaratılıyor ya. Well done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? Harbiden Flash TV. Bayan White ayrıntılı bir cinayeti planlayabilecek kapasitesi. Ha, zaten az önceki bu. Bakalım doğru mu? White bir suç ortağı. Okey. Doğru sonuca ulaşmışız. Vallahi bu kadar kararsız kaldığım bir dava daha olamazdı. Epsilon hoş geldin. Doğruymuş. Doğruysa yeşil oluyor. Yanlışsa kırmızı oluyor. Ya Where are insana... you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson. We have. Where to? To the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. They... Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street.
invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes! Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes, it's my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well.